Merhabalar. Herkesin merak ettiği konu otoyol kullanımında enerji tüketimi ne kadar oluyor? Özellikle kış aylarında. Çok uzun yola gitmeyeceğim bugün. Tuzla'dan Sakarya'ya gideceğim. Daha doğrusu önce Kartal'a uğrayacağım. Oradan otoyoldan Sakarya'ya gideceğim. Gidiş dönüş yaklaşık 250 kilometre. Bunun 200 kilometre kadar otoyol kullanımı olacak. Kalan 40-50 kilometresi de şehir içi kullanımı olacak. Sürüş bilgisi gördüğünüz gibi sıfırlanmış durumda. Şu an 300 metrede yaklaşık 29 kW enerji tüketmiş durumdayız. Tabii çok kısa mesafe olduğu için bu tüketimler normal. Yolda ara ara güncelleyeceğim, daha doğrusu video paylaşacağım. Bakalım ne kadar enerji harcıyoruz kış şartlarında. Şu an klima ya da koltuk ısıtma açık değil ancak birazdan açacağım onları da. Koltuk ısıtma çok fazla enerji tüketimi harcamıyor. Yani çok küçük değerler. Dikkate alınmayabilir. Ama hani ısıtma tabii ki ciddi bir enerji kaybına sebep oluyor. %15, %20 fark ediyor. Bakalım ne olacak? Hava şu an 10 derece. Sakarya'ya doğru sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesini bekliyorum. En azından öyle gösteriyor hava durumunda. Tabii hani ısıtıcı açık olmasa bile havanın soğuk olması batarya kullanımını etkiliyor. Sıcaklık düştükçe daha çok enerji harcamasına sebep oluyor. Bakalım göreceğiz. Şehir içindeki durağımıza geldik. 13 kilometre yol yapmışız. 19,5 kWh saatlik enerji harcadım. Şarj oranım %84. 349 kilometre gösteriyor gidebileceğimiz mesafeyi. Kartal civarındayım Soğanlık tarafında. Buradan otoyola bağlanacağım. Oradan da Sakarya'ya gideceğim, Serdivan'a, üniversiteye. Benim tahminim 16 kWh civarında bir enerji tüketimi olacağı. Onun altına düşersem şaşırırım ama üstüne çıkarsam benim için birazcık sürpriz olur. Yani yolda ekstra bir durum yoksa 16 civarında gidebileceğimi düşünüyorum. Ortalama hız olarak da yani otoyolda 100 civarında giderim, 90'la 100'e giderim. Hani bu benim daha önceki videolarımı izleyen varsa bilirler. Burada da belirtmiştim. Kendi normal kullanımım bir benzinli aracım olsa da dizel aracım olsa da ben bu hızlarda gidiyordum zaten. Hibrit araç kullanırken de bu hızlarla gidiyordum. Dolayısıyla benim için bir hani özellikle az yaksın diye yavaş gideceğim bir hız değil. Benim kendi normal kullandığım hız. Buradan yaklaşık 110-120 kilometre zannedersem Sakarya Üniversitesi. Otoyoldan gidince biraz daha fark ediyor. Belki önceki gişelerden çıkıp Sapanca'nın altından değil de güneyinden değil de kuzeyinden giderek E5'ten giderek yolu kısaltabiliriz. O zaman otoyol kullanımı biraz daha azalacak tabii. 100 kilometrenin altında olacak. Bakalım güzergah bilgisini de paylaşırım kısmet olursa. Yola çıkalı yaklaşık 53 kilometre oldu. Gebze yol ayrımındayız otoyolda. Şu anki yakıt tüketimimiz 16 kW, 16,1 daha doğrusu. Yaklaşık da bir 80 kilometre yolumuz var. Hava sıcaklığı şu an 6 derece. Yolda da hafif bir yağış var. Gördüğünüz gibi biraz ileride muhtemelen daha da yoğunlaşacak gibi. O yüzden çok süratle gidemeyeceğim. Hani zaten yavaş gidecektik de belki uzun da altına gitmem gerekebilir yağış durumuna göre. Yolun bu kısmını bilenler vardır mutlaka. Şöyle uzunca bir iniş var. Birkaç kilometre boyunca. Dolayısıyla biraz enerji geri kazanacağız. Şöyle rejeneratif enerjiyi de açayım. Yani gördüğünüz gibi birinci kademede çok yavaşlatmamasına rağmen güzel bir enerji kazanımı oluyor şu an. Kilowatt olarak göremiyorum harita açık olduğu için ama tatlı bir frenle yokuş iniyoruz. Yokuşun sonuna geldik. 14,5 kW'a kadar düştü şu an. Buradan sonra biraz yokuş, sonrasında tünel var. İnişi çıkışı yol devam edecek.
Yolu bilenler vardır mutlaka. Bakalım ara ara güncellemeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Otoyolda Kartepe sapağından çıktık birkaç kilometre önce. Normal yoldan kampüse doğru ilerliyoruz. 113 kilometre oldu yola çıkalı, 114 kilometre daha doğrusu. 14.4 şu an enerji tüketimi ortalamamız 14.4 kWh. %58'de şarj kaldı. Gidebileceğimiz mesafe 228 kilometre olarak gözüküyor. Yaklaşık bir 19 kilometremiz kalmış. Kampüse gelmeden önce bir 2 kilometre dik bir yokuş çıkacağız. Yani yaklaşık bir 200-205 kilometre mesafe gidebilecek şekilde şarj kalacaktır diye tahmin ediyorum. 15 dakika sonra orada olacağız kısmetse. Son verileri tekrar paylaşıyor olacağım. Yolculuğumuzun ilk etabını tamamladık. İstanbul Tuzla'dan önce Kartal'a uğradık. Kartal'dan da otoyol üzerinden Kartepe'ye kadar geldik. Kartepe'den sonra normal E5'e bağlandık. E5'ten de Sakarya kampüse geldik. Yolu bilenler için söylüyorum. Kampüse çıkan bir yokuş vardır. Trafik ışıklarından sola girersiniz. İstanbul yönünden gelirken ve kampüse çıkarsınız. Oraya gelene kadar, o ışıklara gelene kadar 14 kW civarındaydı enerji tüketimi. 14.1'di yanlış hatırlamıyorsam. Fakat yokuş dik bir yokuş ve kampüsün içinde de bir yokuş çıkıyorsunuz. Bir 4-5 kilometre yokuş çıktığımız için tüketim 15 kW'a kadar geldi. Yola çıkarken zaten dediğim gibi tahminim 16 idi. 16'ın düşerse benim için sürpriz olmaz demiştim. 15 kW'la geldik. Hava sıcaklığı genellikle otoyolda 6 derece civarındaydı. Otoyoldan ayrıldıktan sonra 4 dereceye kadar düştü. Şu anda 5 derece civarında bir hava sıcaklığı var. %90'la şarj etmiştim. Şarjdan sonraki değere bakalım. Çok fazla kullanmadım şarj ettikten sonra. 139 kilometre gelmişiz şarj ettikten sonra. 14.9 enerji tüketimimiz olmuş. 14.9 kWh 100 kilometrede. Ortalamamız düşük gözüküyor. Daha doğrusu ortalamamızı görmüyorsunuz ama sürüş süresini görüyorsunuz. Ortalamaya vurursak 70'ten az oluyor. Ama hani bir 10-15 dakika Kartal'da bekledim. 10 dakika kadar bekledim. Biraz ışıklara takıldım. Dolayısıyla hani ortalama hızım otoyol için 85-90 civarındaydı. Yol biraz yoğundu Gebze'ye kadar. Gebze'den sonra biraz da yağış vardı. O yüzden oralarda çok hızlı gidemedim. Tünellerde biraz yavaşlamak zorunda kaldım güvenlik nedeniyle. Normalde 90, 100, bazen 110 civarında geldim. Otoyol için konuşuyorum. Otoyoldan ayrıldıktan sonra, Kartepe'den ayrıldıktan sonra da biraz yavaş geldim. 70-75 civarında bir hızla geldim. Sürüş boyunca klimamız 21 derece sıcaklıkta ve birinci kademede açıktı. Onun haricinde koltuk ısıtmalar 3 yolcu için de açıktı. Ama koltuk ısıtmaların çok bir etkisi olmuyor. Sürüşte %84 enerji harcanmış. Yani bu 15 kWh ortalamanın %84'ünü sürüş için harcamışım. %11'ini de klima için harcamışız. %5'te diğer elektronik aksamlar için harcamış olarak gözüküyor. İstanbul'a dönerken enerji tüketimi daha az olacaktır diye tahmin ediyorum. Hava koşulları da biraz değişecek, biraz daha ısınacak. Herhalde 9 dereceleri, 9-10 dereceleri görürüz İstanbul'a doğru giderken. Muhtemelen bu 15 kW'tan daha düşük olacaktır enerji tüketimi. Orada da yine bir 13-14 diye tahmin ediyorum.
İstanbul'a dönerken ortalamamız ne olacak? Toplamda ortalamamız ne olacak? Onu da yine paylaşıyor olacağım. İstanbul Kartal'a geldik şu anda. Bir önceki videomda Sakarya'ya gittiğimiz güzergahtan geri döneceğimizi belirtmiştim. Fakat daha sonrasında karar değiştirdik. Sakarya'nın içine uğramaya karar verdik. Sakarya'nın içinde 1 saat kadar dolaştıktan sonra yaklaşık 20 kilometre gezdikten sonra tekrar E5'e bağlanarak Kartepe gişelerden yaklaşık 140 kilometre yaptık Sakarya kampüsten, Sakarya Üniversitesi kampüsünden itibaren. Tahminim 13,5-14 kilowatt saat civarında bir enerji tüketimi olacağı şeklindeydi. Fakat şöyle bir durum oldu. Hava sıcaklığı yol boyunca 11-12 derecelerde seyretti ve arabanın içi de biraz sıcak olduğu için ısıtıcıyı açma ihtiyacı duymadık. Sadece koltuk ısıtıcıları açıktı ki o da zaten düşük bir enerji harcıyor. Dolayısıyla ısıtıcının herhangi bir etkisi, dezavantajı olmadı. Bu şekilde 12,7 kWh saat ortalamayla geldik. Isıtıcı açık olsaydı yaklaşık %10-15'lik bir enerji tüketimine sahip oluyordu o da. Yani eğer ısıtıcıyı açsaydık yaklaşık olarak 14 kW'larda bir ortalama olacaktı. O da benim tahminlerime denk gelecekti. Şöyle göstereyim. %93 sürüş için harcamışız. Klima sadece %1 oranında etkilemiş. %6 oranında da elektronikler etkilemiş. 138 kilometrenin ortalaması 12,7. Peki toplam yani Sakarya'ya gidiş geliş ne kadar tuttu? Onu hemen kontrol edelim. 292 kilometre şarj ettikten sonra yol yapmış olarak gözüküyorum. Yani yaklaşık 290 kilometre bir yol yapmışım şarj ettikten sonra. Ve 13,4 kilowatt saat ortalamayı tutturmuşuz. %89 ile yola çıktık. %13'e düşmüş. Yani yaklaşık %80, %74. Özür dilerim, %76'lık bir enerji harcaması söz konusu olmuş. Şimdi 13,4 kilowatt saatlik değer katalog verisinden daha güzel bir değer. Katalog verisi 13,6 yanlış hatırlamıyorsam. Ama şöyle bir durum var. Ben arabada 3 yetişkindim. Videolarda da söyledim yol boyunca. Hızım 80-90-100 kilometre civarındaydı. 100'ün üstüne çok fazla çıkmadım. 100'ün altına indiğim durumlar oldu. 90'la gittiğim, 80'le gittiğim durumlar oldu ama dediğim gibi üstüne çıktığım durumlar çok az oldu. Isıtıcı 21 derecede ve sadece bir kademede açıktı. Dolayısıyla bu gördüğünüz değer 13,4 kWh saat değeri muhtemelen yapabileceğiniz en düşük değerlerden biri. Tabii ki bundan daha düşük değerler de elde edilebilir. Ben arabada 3 yetişkindim. Tek yetişkin olsaydı bu değer biraz daha düşerdi. Isıtıcıyı hiç açmasaydım bu değer daha da düşerdi. 9 derece civarında bir hava sıcaklığı vardı. Giderken 4 dereceye kadar düştü. Gelirken 12 derecedeydi belirttiğim gibi. Bu dereceler daha yüksek olsaydı bu değerler daha da düşer. Fakat hepimizin malumu çoğumuz uzun yolda bu şartlarda kullanmıyoruz. Ben daha önceki videolarımda da belirttim. Benim kendi kullanım şartıma, tarzıma uygun. Ben kendi kullanım tarzımda herhangi bir değişikliğe gitmedim. Ama çoğu sürücü özellikle uzun yolda 120, 130, hele otoyoldaysa 140, 150 bu hızlarda gitmeye alışkın. Dolayısıyla hani yarın bir gün siz de elektrikli araç sahibi olursanız, Ioniq 6 alırsanız özellikle bu değerleri göremeyebilirsiniz. Hani sonradan bana hani sanki özellikle bu değerleri görmek için ekstra bir çaba sarf ediyormuşum gibi geri dönüşler yapmanızı istemem. Muhtemelen çoğunuz bu değerlerden daha yüksek değerler göreceksiniz. Kendi klasik içten yanmalı motor alışkanlığınıza göre araba kullanmaya devam ederseniz. Peki maksimumu ne olur bunun? Açıkçası nereye kadar gider tahmin edemiyorum. Aracın son hızı galiba 175-180'e kadar çıkan arkadaşlar varmış. Şimdi siz devamlı bu hızlarda giderseniz ısıtıcıyı son kademede, 7. kademede 27 derece olarak ayarlarsanız hava daha da soğuk olursa yani muhtemelen 200 kilometreyi bile göremeyebilirsiniz. 30'un üstüne çıkabilir ortalamanız. Ki 28 gören arkadaşlar var. Hani bu benim gördüğüm değer sizi yanıltmasın. Dediğim gibi bu muhtemelen yapabileceğiniz en düşük değerlerden biri. Bunun altına düşer ama çok da fazla düşmez. Yani
Nereye düşer? Aynı hava koşullarında tek kişi olduğunuzu ve ısıtıcıyı açmadığınızı varsayarsak 11'e kadar düşer, 11.5'a kadar düşer. Gerçekten çok dikkat ederseniz, hani ben illa minimum yakalayacağım derseniz de 10 civarına kadar düşer. Ama tekrar tekrar belirtiyorum. Bunlar görüp görebileceğiniz en düşük değerler. Muhtemelen normal alışkanlığınıza göre kullanırsanız 18, 19, 20'leri görmeniz normaldir. Hani bu araçların bu koşullarda bu enerji seviyesine çıkması, enerji sarfiyatına çıkması normaldir. Bunu da belirtmek istedim. Aracı aldığımdan beri enerji tüketimi bilgisini hiç sıfırlamadım. Araç şu an 4160 kilometrede ve enerji tüketimi ortalaması 12.7 kWh 100 kilometrede. Katalog verisi 13.6 kW. Benim kullanımımın yaklaşık %65-%70'i şehir içi kullanım. O yüzden katalog verilerinden biraz daha düşük. Araçla ilgili genel izlenimlerimi farklı bir videoda paylaşacağım. Uzun uzun anlatmayı düşünüyorum ve neredeyse bütün özelliklerini size göstermeyi düşünüyorum. Şimdilik bu videodan bu kadar. İzlediyseniz teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aracımı Kartal Bostancıoğlu Otomotiv'den şarj ediyorum. %11 kadar şarjım kalmıştı. Şimdi şarj etmeye başladım. Bu arada ek bir bilgi daha vermek isterim. Aracı dün %89'a kadar şarj etmiştim. 299,5 kilometre yapmışım. Yani yaklaşık 300 kilometre. Kalan mesafede 35-40 kilometre kadardı. Yani %100 şarjla yaklaşık olarak 370 kilometre yapabiliyorsunuz. Ama tabii videoda belirttiğim şartlar altında yapabiliyorsunuz bu kilometreleri. Sizin kullanım tarzınıza, hava koşullarına, e, trafik durumuna göre bu şarj, daha doğrusu menzil değişecektir. Yani yapabileceğiniz maksimum kilometreler bu şartlarda 400 kilometre civarında gözüküyor. Daha fazlasını görmeniz çok zor. Ama tabii sizin kullanımınıza bağlı olarak bu çok daha aşağılara düşebilir. Özellikle hava şartları değişirse ve siz yüksek hızlara çıkarsanız menzil çok daha düşecektir. Bu arada bir şey de belirtmek istiyorum. Ben videoda genelde 5 dedim ama ağız alışkanlığım, doğru ismi D100 karayolu olacak zannedersem. Bunu da düzeltmiş olayım. Sosyal medyadaki Ayhan'ın Kağıt gruplarının birinde bu paylaşım yapılmış. Ben de videoyu çektikten bir gün sonra karşılaştım bu gönderiyle. Norveç'teki bir arkadaş göndermiş. Yaklaşık 185-190 kilometre hızlara çıktığını belirtiyor ve yokuş yukarı bir güzergahta gittiğini belirtiyor. Ortalaması da zaten 120 kilometre. -2 derecede kullanım gerçekleştirmiş. Bu koşullarda 37.3 kW'lık bir ortalama tüketimi elde etmiş. Belirttiğim gibi alt limit, onun altına düşmesi çok zor. Hatta belki de imkansız, özellikle kış koşullarında, ama üst limiti gördüğünüz gibi hani neredeyse bir limiti yok. 20'ler, 30'lar, 40'lar çok rahat ulaşılabilecek rakamlar. Bunu da ekstra bilgi olması açısından videoya eklemek istedim. Teşekkürler.